Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Brother'da kademeli ip geçişi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi Brother özgü bir çalışma değil. Her makinede yapılabilecek bir çalışma. Burada sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Burada bir iğne bekletme seçeneğimiz var. Bu iğne bekletme seçeneğini diğer makinalarda nasıl hangi tuşu kullanıyorsanız o tuşu devreye sokarak bu işlemi diğer makinalarda da yapabilirsiniz. Kademeli ip geçişi dedik, yani azdan çoğa, çoktan aza doğru bir örgü sistemi yapacağız. Kolay, alternatif olabilecek bir desenlendirme, kart kullanmadan da bu şekilde bazı renk geçişleri yapabileceğimizi sizlere göstermek isterim. Bunun için ben iki renk kullanıyorum ama siz rengarenk yapabilirsiniz. Renk sayılarını artırmak sizin elinizde. Bu tercihleri yaparken de burada sadece yapacağınız çalışmanın mantığını çözmeniz yeterli. Şimdi onun için bir başlangıç yapalım. Sonra da uygulamayı beraber görelim. Şununla işimiz olmayacak. Bunu böyle iptal ediyoruz. Burada sayıcı da kullanmayacağım arkadaşlar. Onun için burada sayıcımızı iptal edebiliriz. Göstereceğim onu da. Şöyle diğer iğneleri dahil edelim. Şuradaki şu kısmı iptal edeceğim. Sayıcım şu anda devre dışı kaldı. Şimdi birkaç sıra zemin için örmem gerekiyor. O zemini oluşturmak adına birkaç sıra öreceğim. Evet, bu kadar yeterli olacak. Şimdi kademeli geçiş dedik. Bu kademeli geçiş derken iğneleri burada kademeli olarak kullanacağız. Kademeli kullanmak ne demek? İğnelerin hepsini aynı anda kullanmamak demek. Bunun için ben şimdi tarak boyu başladım. Önce şöyle bir açıklama yapayım. Buradaki geçişleri ne kadar az iğne ile kullanırsanız iki renk arasındaki mesafe uzayacaktır. Buradaki geçişleri ne kadar uzun kullanırsanız iki renk arasındaki mesafe kısalacaktır. Bu tercih tamamen size bağlı. Ben şimdi 2, 4, 6 tane iğneyi bırakıyorum ve kalan bütün iğneleri kaldırıyorum ve bu sistemin nasıl olduğunu sizlere göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Burada haşa geliyoruz ve örgümüz bitene kadar burada haşta olmamız gerekiyor. Bununla kesinlikle oynamıyoruz. Şimdi bu tip örgülerde kullanılan iğnelerle kullanılmayan iğneler arasında dönüş yapıldığı için delikler oluşuyor. Bu deliklerin oluşmaması adına da biz yine buradaki ipimizi buradaki en baştaki iğnenin altından geçireceğiz ve bu deliğin olmasını engelleyeceğiz. Şimdi tekrar geri geliyorum. 2, 4, 6 tane iğneyi devreye alıyorum. Ve yine burada en baştaki iğnenin altından geçerek geliyorum. 2, 4, 6 tane iğneyi devreye alıyorum. Tekrar bu şekilde iğnelerin bitene kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum. Burada 8 iğne kaldı. 8 iğneyi bırakacağım. Ve geliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Örgümüze yine buradan başlayabiliriz ya da buradan başlayabiliriz. Şimdi kullanacağımız ipi normalde ben buradan başlamam gerekiyor. Çünkü az olan kısım burası, çok olan kısım burası. Her zaman başlayacağımız kısım az olan kısım. Ben şimdi ip koparmamak adına sarı ile bir sıra bu tarafa geleceğim ve buradan aslında başlatacağım işlemi. Ama siz farklı renkler kullanıyorsanız burada mutlaka küçük bölüme geldiğinizde ipi ya koparmanız ya da değiştirmeniz gerekecek. O yüzden başlama noktamızın az olan kısım olduğunu hatırlatayım. Ben ipi koparmamak adına bu taraftan başlayacağım. Yani sürekli ip geçişlerini sağdan yapacağım ama sola geçtiğimde bir sıra düz örmüş olacağım. Örgü bittiğinde ne demek istediğimi orada size çok daha güzel görsel olarak anlatma şansım olacak.
İpimi değiştiriyorum. Diğer ipimi alıyorum. Ve dediğim gibi başlama noktam olan az olan taraf, o tarafa düz öreceğim. Ve şimdi buradan asıl başlamam gereken iğneleri seçeceğim. 2, 4, 6, 8 iğne demiştik. Onun dışındaki iğneleri kaldırıyoruz. Ve aynı yöntemi yapacağız. Geliyoruz. Burada iğnenin altından geçiyoruz. Ve geri gidiyoruz. 2, 4, 6 tane iğneyi devreye aldık. Geliyoruz. Geri gidiyoruz. 2, 4, 6 tane iğneyi devreye aldık. İki, 4, 6. İki, 4, 6. İki, 4, 6. Ve gördüğünüz gibi bitti. Normalde burada bitmem gerekiyordu ama ilk geçişlerini dediğim gibi buradan yapacağım. Ve şimdi pembeye geçiyorum. İpi tekrar değiştiriyorum buradan. Şimdi sarıda başlarken dümdüz gittiğim için buradaki ip geçişi dümdüz oldu. Ama şimdi pembede ne demek istediğimi anlayacaksınız. Pembeye başladığımda 2, 4, 6 taneyi bırakıyorum. Ve buradan bütün iğneleri kaldırıyorum. Aynı işleme devam edeceğiz bu tarafta da. İğnenin altından geçirdim. Geldim. 2, 4, 6. İki, 4, 6. İki, 4, 6. Evet. Burada kademeli bir geçiş var. Bakın basamak basamak aslında geçiyor. Sarıda dümdüz geçti. Sebebi biliyorsunuz iğneleri kademe kademe örgüye dahil ettik. Ama şimdi burada sarıda aynı şeyi tekrar yapacağız. Bu noktadan başlamam gerektiği için bir sıra kademe oluşturmadan dümdüz öreceğim. Bakın burada hiçbir basamak oluşmadı. Çünkü bu tarafta başlamam gerektiği için dümdüz bir geçiş yaptım. 2, 4, 6, 8 taneyi bırakıyorum ve diğerlerine kaldırıyorum. Evet, bu şekilde bu geçişleri sağlayabilirsiniz ve çok yerde de kullanılabilir. Ben bunu daha çok şeyde düşünüyorum. Böyle bazen elimizde ipler kalıyor. Ne yapacağımızı bilemediğimiz ipler. O ipler bu şekilde çok güzel değerlendirilebilir. Bu taraftayız. 2, 4, 6 taneyi bırakıyorum ve diğer iğneleri kaldırıyorum. Aynı şeylere devam ediyorum. Evet, bu kadar görselin size bu sistemin nasıl olduğunu anlatmak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi örgümüzü bir çıkaralım. Bakalım nasıl bir şey yapmışız. Beraber değerlendirelim. Evet, örgümüzü tamamladık. Gördüğünüz gibi böyle bir görsel oluştu. Her sağa geldiğimde pembe geçişini şu noktadan başladım. Sarı geçişini yine aynı noktadan başladığım için düz gitmek zorunda kaldım. Çünkü bizim normalde örgümüze basamak basamak şu görseli veren kısım ince kısım.
her ince kısma geldiğimizde ipi değiştirirsek eğer şöyle basamaklar oluşur. Ama biz ince kısımda değil de bu taraftan başlarsak eğer şöyle düz bir çizgi oluşur. Bunun ikisini de yapmak sizin elinizde. Nasıl bir görseli yapmak istediğinize siz karar verebilirsiniz. Dediğim gibi sarıda ip yönümüz farklı olduğu için aynı yönü yakalamak adına düz bir örgü örmek zorunda kaldık. Bu farklılığın sebebi bu arkadaşlar. Kart olmadan böyle çalışmalarda yapabileceğinizi göstermek istedim. Buna benzer çok fazla tek yatak ve çift yatakta yapılabilecek ip geçişleri var. Zamanla belki onlara da birer video çekeriz. Umarım değerlendirebileceğiniz faydalı bir bilgi vermişizdir sizlere. Ben artık videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.